Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir giysi yenileme projesi getirdim. Aynı zamanda dantel değerlendirme projesi. Eşimin böyle giymediği bir gömleği var. Bunu evdeki dantelleri kullanarak cici bir bluz haline getireceğim kendim için. Evet, şimdi başlayalım. Evet, kullanacağım danteller de bunlar. İki tane böyle tek kalmış bu şekilde bir dantel parçaları. Bir de şöyle bir bunlar ara dantel, bu da kenar danteli. Bunları kullanarak gömleğimizi süsleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar öncelikle gömleğin kollarını kesip çıkarıyoruz. Şöyle şuradan. Evet, şu dikiş yerinden keserek çıkarıyorum. Evet, kolları çıkardık. Şimdi şurada bir cep var. Bu cebi de sökerek çıkartacağım. Cebi de çıkardık buradan. Şimdi şu kol altından şöyle 5 santim mesafeden şöyle 5 santim mesafeden ölçü alarak şu kısmı iğneliyorum. Şuraya bir iğne takıyorum. Evet. Aynı şekilde diğer tarafa da iğneleyelim. Evet. Her iki tarafa da iğne koydum. Şuraya ve şuraya. Şimdi düz bir çizgi oluşturalım. Şöyle cetvelle. Şu şekilde. İğneleyelim. Evet, iğnelediğimiz çizgiden şu ön parçayı kesip çıkarıyoruz. Yalnız yarım santim kadar dikiş payı vereceğiz. Şöyle şu mesafeden kesiyorum dümdüz. Evet, devam edelim. Evet, ön parçayı şöyle kesip çıkardık. Aynı işlemi arka parça için de yapacağız. Evet, şimdi arka parçayı aynı hizadan kesiyorum. Evet, gömleğin gövdesini böyle kesip çıkardık. Şurada kol oyuntuları var. Şöyle. Evet. Şimdi kolları keselim. Evet. Evdeki mevcut bluzlarımdan bir tanesinden çıkardığım şöyle bir kol kalıbım var. Şu şekilde. Bunu kestiğim kolun üzerine koyuyorum. Şu dikiş kısmını da bozmadan şu dikilmiş kol ucunu aynen kullanacağım. O yüzden şöyle koyuyorum. Bunu iğneleyip etrafından keseceğiz. Evet, dikiş payı vererek kesiyorum yarım santim şöyle. Evet, diğer kolu da yapalım. Evet, kollarımız da hazır. Şimdi şu kestiğimiz kısımlara makinede sürfüle yapıp gevşek ayarda teyel dikişi yapıp üzdüreceğim. Elde de bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, bu kısımları makinede şöyle sürfüle yaptım. Dediğim gibi elde de yapabilirsiniz. Sonra gevşek ayarda şöyle bir teyel çektim. Şimdi bu teyel büzgüsünden şöyle bir miktar ipi çekerek büzdüreceğiz. Ve şöyle teyel ipini çekerek şöyle büzdürüyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim böyle.
Evet, bu kısmı şöyle büzdürdüm, bakın. Büzdürdükten sonra üstüne bir sıra daha dikiş yerinden makineye çektim sağlam olsun diye. Şimdi kaç santim yapmışız onun ölçüsünü vereyim. Şöyle büzgümüz şöyle ölçtüğümüzde toplam 35 santim kadar bir büzgü yaptık. 34,5-35 santim kadar bir uzunluk yaptık. Şimdi bu kısma dantel geçireceğiz. Evet, dantelimizi de ölçüyoruz. 35 santim olarak ölçüyorum. Şuradan. Evet. Bu danteli buradan keseceğim. Ama bir miktar dikiş payı da bırakarak şöyle şuradan keseceğiz. Bu ince yapılı bir ince iplikle örüldüğü için böyle atmaz arkadaşlar. Rahatça kesebilirsiniz. Bakın hiçbir atma yapmıyor. Evet. Şimdi kenarlardan dikiş payı vererek bu büzdürdüğümüz yere bunu iğneliyoruz. Bunu elde dikeceğim. Makineye çekmeyeceğim. Şöyle bakın. Şuraya kol gelecek çünkü kol dikişi yapılacak. Şöyle büzdürdüğüm yere iğneliyorum. Evet, bu şekilde iğneleyelim. Evet, iğnelediğim yerlerden böyle ince ince makine dikişi şeklinde dikiyorum. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet, ön ve arka parçaya bu şekilde dantellerini diktim. Şimdi omuz kısmını yapacağız. Bunun için şu genişlikte bir parça kesiyorum. Bu kısmı istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Kendi beden ölçünüze göre ya da yaka açıklığını ne kadar istiyorsanız. Ben çok açık bir yaka yapmayacağım. Şöyle bakın. Benim kestiğim yaklaşık böyle 13 santimlik bir uzunluktan kesiyorum. Şöyle keselim. Evet. Şimdi bunu yine el dikişiyle omuzlara dikeceğim. Şöyle, yani şu şekilde olacak bakın. Şöyle olacak. Kol açıklığım bu kadar olacak. Şöyle kol açıklığı şu şekilde. Evet. Şimdi bunları elde dikelim. Evet, omuzları da diktim arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi şöyle yakanın iç tarafına şöyle de bir dantel daha dikeceğim. Şu şekilde. Şöyle her iki tarafa daha bir tatlı bir yaka olacak. Evet, bunu da elde dikeceğim. Evet, yakanın kenarına şu şekilde dantel ilavesi yaptım. Şimdi kolları dikeceğiz. Şöyle daha evvel hazırladığımız kolları şöyle önce iğneleyeceğim, sonra makine dikişiyle birleştireceğim. Evet, kolları iğnelerken arkadaşlar tersinden iğneliyorum. Bakın burası gömleğin tersi. Şurası kolun düz kısmı. Şurası da düz kısmı gömleğin. Şöyle düz kısımlar birbirine bakacak şekilde şöyle. Önce şu dikişi yerleştirdim. Sonra tepe noktasına şöyle şimdi iğneliyorum. Evet arkadaşlar, kolları da diktim. Projemiz tamamlanmış oldu. Makinede diktim kollarını. Evet, bu şekilde tatlı bir bluz ortaya çıktı. Eski bir
gömlekten. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur umarım. Evet. Diğer projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.